Merhabalar, Filiz Gökdemir, ben eğitim koordinatörü. Kumaş Fırsatı YouTube videolarımıza, yazlık elbiselerimize devam ediyoruz. Bugün çok güzel tül, astarlı, önü kruveze, büzgülü, yandan uzun yırtmaçlı bir elbise dikeceğiz sizlerle birlikte. Buyurun başlayalım. Önce bir çalışma çizgisi oluşturuyorum. Kumaşımın kruveze yapacağım için önce tek katını katladım. Arkayı bedeni çıkartacağım. 10 santim yaka genişliği veriyorum. 3 santim yaka düşüklüğü veriyorum. Arka yaka düşüklüğümü. 0 kol çalışacağım dediğim gibi. Ama askılı gibi olmayacak. O yüzden 9 santim kol boyu veriyorum. 3 santim düşüyorum. Hemen düzünü alıyorum. Kol evimi 19 santim yapıyorum. Bedenimiz 40-42 beden arası. Göğüs ölçümüzü 4'e bölüyoruz. Göğüs ölçümüzü alıyoruz. 4'e bölüyoruz. Artı 2 santim ekliyorum. Çok bol istemediğim için 1 santim ekliyorum. Ve buradan kol evimi çiziyorum. Kol evimi çizmek için de şuraya 5 santim kadar çıkıyorum. Buradan yuvarlayıp kol eviyle birleştiriyorum. Bel düşüklüğü ölçümüzü alıyoruz. Sizlerde YouTube'da kalıp videomuz var, ölçü alma videomuz var. Oradan bel düşüklüğünüzü nasıl hesaplayacağınızı bulabilirsiniz. 40 santim benim bel düşüklüğüm. Bel ölçümü alıyorum, 2'ye bölüyorum, artı 2 santim veriyorum. Ve belimle kol evinin birleştiriyorum oval bir biçimde. Arka bedenim hazır. Birer santim dikiş payı bırakarak kesiyorum. Arka bedenim hazır. Ön taraf için kumaşımı yine biraz geniş olarak 2 kat katlıyorum. Arka bedenimi alıyorum, açarak yerleştiriyorum. Açarak yerleştirdikten sonra yaka kısmına gelinceye kadar katlıyorum. Ve etek kısmını da bir 15 santim kadar içeri doğru çekiyorum. Aynı şekilde kesiyorum. Parçamı alıyorum. Omuzdan 1 santim düşüyorum. Yaka 0, omuzdan 1 santim düşüyorum sadece. Ve ön kol oyuntusu veriyorum. İçeriye 1 santim girecek kadar. Evet, şöyle. Etek için kumaşımın eni yeterli olacak bana büzgümden dolayı. 2'ye katladım. 1 metre boyunda kestim. Dikiş payları da içinde. Şurada ortadan ayırıyorum. Bir ön bir arka olacak. Evet, astar kesiyorum. Ben voal kumaş kullandım astar için. Siz tabi arzu ettiğinizi kullanabilirsiniz. Birebir aynı kesiyorum astarı. Arka yakayı da biraz daha açıyorum. Eteğin astarı için ben 45 santimden sonrasını yırtmaç olarak bırakacağım. O yüzden 45 santimlik bir astar kesiyorum. Yine kumaşımı 2'ye katladım. Büzgüsünü etekle birlikte yapacağım çünkü. Ve bunu da şuradan 2'ye ayırıyorum. Ve şimdi dikime geçiyoruz. Arka bedenin düzü bana bakacak şekilde yerleştirdim. Astarımı da yerleştiriyorum. İlk yapmam gereken yakayı dikmek. Şu şekilde çıtlarımı attım. Yakamı diktikten sonra çeviriyorum. Parçalarım astara dönecek şekilde tutup şuradan içten bir çıma dikişi atıyorum. Astarda dikiş kalacak şekilde. Ön kısımları da aynı şekilde
düzü düzüne bakar vaziyette yerleştirip sadece şu ön kısmın ikisini dikip aynı işlemleri tekrarlıyorum. Parçalarımı şu şekilde astarladım, görüyorsunuz. Sırtı tekrar kendime düz olarak yerleştirdim. Ön tarafa alıyorum. Burada omuzdan yerleştiriyorum, açıyorum. Önce tabii ki dikişler üst üste bakacak şekilde iğneliyorum ve omuzları boydan boya dikiyorum, iki omuzu da. Bu şekilde birleştirdim gördüğünüz gibi. Şimdi yapmam gereken kolları dikmek. Açıyorum bedeni. Bu omuzu alıp getirip bunun içine yerleştiriyorum. Şuradan açıyorum. Omuz başları, dikişleri üst üste gelecek şekilde yerleştirip öbür kol içindeyken bakın bunu bu şekilde dikiyorum. Daha sonra diğer kolu da aynı şekilde yapacağım. Evet, görüyorsunuz kolumuzu bu şekilde diktik. Şimdi diğer kolumu bunun içine alıyorum. Yine aynı yöntemi uygulayıp açıyorum, sarıyorum yani bir şekilde ve buradan dikiyorum. Kollarımızı da diktik. Gördüğünüz gibi. Şimdi bedeni dikeceğim. Şu şekilde açıyorum bedeni. Yine tabii ki dikişler üst üste gelecek şekilde ilk iğnemi takıyorum. İki bedeni de dikiyorum. Evet, şu şekilde diktim görüyorsunuz. Şimdi güzel bir ütü basacağım ve daha sonra da boydan boya şuradan bir parmak genişliğinde bir dikiş geçeceğim. Kol ağzına da geçeceğim. Evet, kruveze üstümüz hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi eteğimize geçiyoruz. Astarımı iki kenarını dikeceğim. Altını kıvıracağım ve büzeceğim. Etek parçalarımı alıyorum. Şu şekilde düzleri üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. ...45 santim ölçüyorum ve 45 santime kadar dikiyorum. Kenarlarını diktik. İstediğimiz boyutta. Şimdi yırtmaç için bıraktığım yerin overlock'unu çekmiştim ben daha önce. Şu şekilde yine de incecik kıvırıyorum. Overlock'un görünmemesi için 2 kat yapıp dikiyorum yırtmacımı. Evet arkadaşlar, astarımı diktim gördüğünüz gibi. Büzgü ayağımla ince bir büzgü geçtim. Büzgü ayağı videomuz Kumaş Fırsatı YouTube kanalımızda var. Eteğimin de aynı şekilde büzgüsünü geçtim. Yırtmaçlarını yaptım gördüğünüz gibi. Büzgü ayağını nasıl ayarlayacağınızı gösteren videolarımız var. Astarımı alıyorum. Hemen içine yerleştiriyorum. Köşeleri köşelere denk getiriyorum. Yani siz isterseniz tabii içine düz astar da koyabilirsiniz. Yani büzgü yapmayabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Veya daha uzun yere kadar yırtmacı ile birlikte aşağı inecek kadar bir astar da yapabilirsiniz. Şöyle bir iki iğne ile tutturuyorum. Bluzumu aldım. Tersini çeviriyorum. Eteğimin de tersini çeviriyorum. İlk yapacağım köşeleri iğnelemek. Dört kat, 2 üstte 2 altta gördüğünüz gibi
kaymayacak şekilde birbirine iğneliyorum. Çok dikkat edelim. Dikerken de. Boydan boya iğneleyip dikiyorum ve daha sonra da overlock'unu çekiyorum. Dikerken de mutlaka büzgü kısmından dikeceğiz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Büzgülerinizi düzelte düzelte dikeceksiniz. Evet, biz elbisemizi bitirdik. Gördüğünüz gibi yandan yırtmaçlı, astarlı, çok güzel olduğunu düşündüğüm bir elbise diktim. Umarım siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Instagram sayfamızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Bir dahaki videolarımıza görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.